Tarih Haftası'ndan Notlar kanalına hoş geldiniz. Bugün size müziğin tarihçesinden bahsedeceğim. Müzik. Bugün kulaklığını takıp yürürken seni başka bir evrene götüren o sesler. Telefon zilinden film müziklerine, ninnilerden konserlere kadar hayatımızın her yerinde. Ama çok basit bir soru var ki çoğu insan hiç düşünmez. Nereden geldi bu notalar? Kim karar verdi doğunun doğu olduğuna? Ve müzik nasıl bu kadar düzenli bir sisteme dönüştü? Bugün seni binlerce yıl önceye, sesin ilk kez ölçülmeye çalışıldığı o ana götüreceğim. Hazırsan başlıyoruz. İnsanlık müziği notadan çok önce keşfetti. İlk müzik aleti tahmin edeceğinden çok daha ilkel. Bir mağara, bir ateş ve bir ritim. Binlerce yıl önce yaşayan insanlar taşları birbirine vurduklarında çıkan sesin bir şeyler çağrıştırdığını fark etti. Belki avı, belki ruhları, belki de gökyüzündeki tanrıları. Bazıları mağaralarda vokal oyunları yapıyordu, yankı veriyordu. Bazıları hayvan kemiklerinden flüt yapıyordu. Bugün Almanya'da bulunan Holfels flütü tam 40 bin yıllık. Evet, yanlış duymadın. İnsanlık müziği neredeyse tarih kadar eski bir dönemde keşfetmişti. Ama bu sesleri düzenleyecek bir sistem yoktu. O dönemde müzik bir dil gibiydi. Nasıl söylendiğini bilirsin ama harfleri yoktu. Gelelim Mezopotamya'ya. Bir gün M.Ö. 2000'lerde birileri müziği yazmanın yolu olmalı dedi. Bugün Hurri ilahisi olarak bilinen dünyanın en eski yazılı müziği Sümerler tarafından kil tabletlere kazınmıştı. Ama bu notalar bizim bildiğimiz notalar değildi. Harf yoktu, daireler yoktu, portre yoktu. Sadece ses yüksekliği ve çanlacak aralık bir de tempo. Bunları gösteren semboller vardı. Tarihteki ilk kıvılcım denebilir. Ama asıl patlama için birkaç bin yıl daha beklemek gerekiyordu. Ve sonra sahneye bir isim çıkıyor. Pisagor. Matematik kitaplarından tanıdığım Pisagor'un müzikle ne işi var diyebilirsin. Ama aslında bugün bildiğimiz müziğin temelini atan kişi tam olarak o. Bir gün bir demircinin dükkanından geçerken demirci çekişleriyle vurdukça farklı sesler çıktığını fark etti. Bazılarının sesi kalın, bazılarının ise ince. Pisagor düşünüyor, bu sesler gelişigüzel olamaz, bir matematiği olmalı. Evine gidiyor. Tek bir tel geriyor. Tele ağırlıklar bağlıyor. Telin boyunu değiştiriyor. Ve tarihte ilk kez sesin matematiksel bir düzen olduğunu ispatlıyor. Bugün oktav, aralık, ritim dediğimiz kavramların kökü Pisagor'un o telinde yatıyor. Mesela telin uzunluğunu yarıya indirince bir oktav yukarı çıkıyor. 3'te 2 oranına getirince bugünkü 5'li aralık ortaya çıkıyor. 4'te 3 oranında 4'lü aralık bulunuyor. Böylece sesin ölçülebilir, tahmin edilebilir ve tekrar edilebilir olduğu anlaşılıyor. Ama hala o do, re, mi yok. Daha yolun çok başındayız. Yunanlılar Pisagor'un sistemini aldı ve harfleri kullanarak ilk nota alfabesini geliştirdi. A, B, G, D, E, Z, H. Evet, bildiğiniz alfabe. Bu şarkıları yazmayı sağladı ama hala büyük bir sorun vardı. Karmaşıktı. Öğrenmesi zordu. Herkes aynı şekilde okuyamıyordu. Bugün bir pop şarkısını herkes aynı tonda söyleyebilir. Ama o zaman bir şarkı başka bir şehre gidince tamamen değişiyordu. Yani müzik düzen istiyordu. Şimdi tarih sahnesine orta çağ giriyor. Kiliseler büyüyor. Koro geleneği yayılıyor ama büyük bir sorun var. Bir ilahi farklı şehirlerdeki insanlar doğru şekilde söyleyemiyor. Bir şarkı Roma'da ince, Paris'te kalın, Berlin'de tamamen farklı şekilde okunuyor. Kilise buna çözüm arıyor. Çünkü ilahiler kutsal ve herkesin aynı melodiyi söylemesi gerekiyor. Ve bir gün yaklaşık 1000 yıl önce bir keşiş olan Guido d'Arezzo, müziğin tarihini sonsuza kadar değiştiren bir fikir buluyor. Guido şunu düşünüyor. Sesleri göremiyoruz ama onları görünür yapsak nasıl olur? Bir yere çizsek. Sonra bir şey yapıyor. Bugün 5 çizgili porteyi biliyorsun. Guido bunun ilk versiyonunu icat ediyor. 4 çizgili sistem. Her çizgi bir sesi, aradaki boşluklar başka sesleri temsil ediyor. Ve sonra bugün bildiğimiz nota isimlerini buluyor. Ut, re, mi, fa, sol, la. Bunların hepsi bir ilahinin her dizesinin ilk hecesinden geliyor.
Ut quant laxis, resonora fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labireatum. Bu diziden ut, re, mi, fa, sol, la çıkıyor. Daha sonra ut, do oluyor çünkü söylemesi daha kolay. Ve işte tarihte ilk kez müzik yazılabilir oluyor, okunabilir oluyor, yeniden üretilebilir oluyor. Guido'nun sistemi o kadar iyi çalışıyor ki Avrupa'nın tamamı bunu kullanmaya başlıyor. Guido'nun sistemi mükemmel değildi ama devrim niteliğindeydi. Yüzyıllar içinde besteciler daha geniş ses alanı istedi. İnce ve kalın sesleri yazmak için bir çizgi daha eklendi. Böylece bugün kullandığımız 5 çizgili porte meydana geldi. Yani dizek ortaya çıktı. Bu sayede bir piyanonun tüm ses aralığı yazılabilir hale geldi. Peki do, re, mi, fa nasıl dünyaya yayıldı? İlginçtir. Bu sistem İtalya'da keşfedildi ama tüm dünyaya yayıldı. Bu kadar evrensel olmasının tek sebebi var. Basit, net ve tekrar edilebilir olması. Bugün notalara bakınca dolu nota var, boş nota var, kuyrukları var, sapları var, bağları var. Peki bu semboller nasıl ortaya çıktı? Orta Çağ'ın sonlarına doğru kağıt pahalıydı. Besteciler müziği daha hızlı yaymak için işaretleri sadeleştirdi. Yuvarlak şekil, hız ve pratiklik için en uygun formdu. Bir nota boşsa uzun sürer, doluysa kısa. Zamanla bu işaretler evrensel standart haline geldi. Si ise sonradan geldi çünkü kilise müziğinde o devre hiç ihtiyaç olmamıştı. Ama Avrupa müziği geliştikçe daha geniş aralıklara ihtiyaç duydu. Haliyle Sancte Lohannes ilahisinin son harfleri S ve I kullanılarak Si eklendi. Bugün kullandığımız yedili sistem böyle tamamlandı. Rönesans döneminde armoni büyüdü. Barok dönemde Bach gibi besteciler notanın ruhuna matematik ekledi. Klasik dönemde Mozart ve Beethoven sistemi daha esnek hale geldi. Romantik dönemde duygular notaya sığmayınca semboller arttı. Sonunda bugün gördüğümüz sistem doğdu. Porte, nota değerleri, tartılar, anahtarlar, arızalar, dur işaretleri, tempo göstergeleri, dinamikler. Bu sistem 300 yıldır neredeyse hiç değişmiyor. Çünkü mükemmel çalışıyor. Bazı ülkeler harf sistemi kullanır. Amerika A, B, C, D, E, F, G, Almanya H, B ayrımı, İngiltere A'dan başlar, Türkiye Doğu'dan başlar. Bir gitaristin A minör dediği aslında La minör. Yani iki sistem aynı şeyleri söyler. Sadece alfabesi farklı. Evet, bugün piyanoda do'ya bastığında binlerce yıllık bir geleneğe dokunuyorsun. Mezopotamya tabletlerine, Pisagor'un tel denemelerine, Yunan harflerine, Guido'nun portesine, Mozart'ın kağıtlarına. Ve hepsi birleşip senin telefonundan çıkan o küçücük sese dönüşüyor, müzik. Aslında insanlık tarihinin en büyük işbirliğidir. Notalar ise bu işbirliğinin ortak dili. İşte bu yüzden do sadece bir ses değildir. Re sadece bir nota değildir. Müzik sadece müzik değildir. O, insanlığın binlerce yıldır devam eden yolculuğunun işaretidir. Ve sen her dinlediğinde o yolculuğa yeniden katılırsın. Bugün duyduğun her nota binlerce yıllık bir hikayenin son cümlesidir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.